Merhaba sevgili meslektaşlarım. Bugünkü konumuz kule sistemi. Videoya başlarken size bir hatırlatma yapmak sizden bana destek olmanızı rica ediyorum. Ve bunu yapmak çok kolay. Öncelikle kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız çok sevinirim. Artı videoların altına beğeni, nokta dahi olsa bir yorum yaparsanız yine çok makbule geçer. Çünkü YouTube'un algoritma sistemi maalesef bu şekilde çalışmaktadır. Siz bunları yaptığınız takdirde benim daha çok aracılara ulaşmamı sağlayacağınız, aynı zamanda bu videoyu beğenmişseniz, siz de uygulamak istiyorsanız başka bu şekilde videoları izlemek isteyen arkadaşlarımızın kanalında otomatik olarak gösterilmesine yardımcı olursunuz. Bunu sosyal medyanızda da paylaşabilirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Ayrıca bunlar ücretsizdir. Şimdi videomuza kule sistemine dönebiliriz. Öncelikle kule sisteminin bazı olumlu yönlerinden sizlere birkaç hatırlatmayla başlayayım. Sıkışmaktan oğula gitmeyi önler. Bu birincisi. İkincisi, koloniler yavru üşütme hastalıklarına yakalanmaz çünkü kuluçka merkezi sürekli ortadadır. Üçüncüsü, arıda hammallıktan kurtulursunuz. Tek tek petek vermektense bu şekilde yaparaktan hem işçilikten hem hammallıktan hem de arılığınıza sürekli gidip gelmekten ekonomik anlamda da bir katkı sağlarsınız. Dördüncüsü, arı kolonisi hızlı gelişir. En güzeli de bu. Beşincisi, hızlı petek öldürürsünüz. Altıncısı da, bu da çok önemli, polen blokesi olmasını önlersiniz. Bunun dahaları da var ama bunu yapacağım son ızgaralı kule sisteminde sizlere daha analitik bir şekilde anlatacağım. O yüzden şimdi direkt bu sistemin üzerinde, yani 5+3, 5+3 sistemin üstünde yoğunlaşalım. Bu video yaklaşık yarım saatin üzerinde mini belgesel gibi bir tane videodur. Tam olarak anlamanız için videoyu kaydırmadan izlemenizi tavsiye ederim. Şu an izlemekte olduğunuz 2025 10 Şubat'ta çekilmiş bir tane kışın ortasındaki arıdır. Bu ikinci katı alınırken biraz fazla sıkıştırılmış olabilir. O yüzden çam da devam ettiği için, cirlop gibi çam balı zaten görünüyor, devam etmiş. Yani burada aslında bir çerçeve daha bırakmam gerekiyormuş arıya. Neyse, buna aralıkta bir tane kabarmış petek bulup strafora alıp bir tane gireceğiz. Arılığa bir önceki gelişimizde buna en son bir tane petek gireceğiz demiştim. Fakat bu arının balı gayet çok olduğu için buna 2 tane de şöyle yarı ballı gibi kabarmış sağlı sollu 2 tane çerçeve takviye ettim. Ve bu arı gerçekten de inanılmaz güçlü bir arı. Kıştan böyle bir tane arı çıkıyorsa her zaman soyunma odasından 2-0 3-0 maça başlamak gibi bir olay oluyor arıcılıkta. Ve bütün meslektaşlarıma güçlü arılarla kışa girmeyi ve her zaman sürdürülebilir bir arıcılık için güçlü arılarla çalışmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü güçlü arıyla çalışmak arıcılığı kolaylaştırmak demek. Evet, şimdi birinci çerçevemizi aldık. Full bal ve polenliydi. Onu hemen yanımıza da hazırladığımız katımıza aldık. Şuna bakacak olursanız, yani yavru çökülmüş, sökülen yavrunun yerine çok da güzel kraliçe arı, yani ana arımız yerleri doldurmuş. Bu arada son bir haftadır buraya acayip bir yağmur yağıyor. Biliyorsunuz ben Balkanlardayım. Yağmur ve soğuk yağmurlar tabii ki. Önümüzdeki günlerde meteorolojik kar yağışı gösteriyor.
Ne kadar ne olur bilemeyiz. Evet. Bu çerçeveyi de yine kapağısı bir taraftan sökülürken diğer taraftan günlük yumurta atmış ana arımız. Evet, bu çerçevede yine kapalı ve açık. Üçüncü yavrulu çerçevemiz kapalı ve açık. Gayet de güzel bir çerçeve. Arı yağmurlara rağmen çok iyi çalışmış. 3 ve 4. çerçevemiz. Tabii ki bu da yavru olacak. Kapalı ve açık. Şurada gördüğünüz gibi kapağın altına arı petek örülmüş diye çerçevelerin üzerinde mumlar var. Tabii bunları sonra alacağız. Alt kattakileri. Evet, bu da 4. yavrumuz. Onu da katımıza alacağız. Yine kapalı ve açık. Çok da güzel. Varroa'dan temizlenmiş bir arı. En son buna oksalik asit buhar yapmıştım. Evet, kata alacağım 5 çerçeveyi tamamladım. Yani bir tane ballı ve polenli ve 4 tane yavrulu. Şu da alt katta kalacak. Alt katta kalacak olanlardan da kaç yavru bal veyahut da boş var mı? Bakmam gerek. Benim buralar için oğul zamanı daha erken olsa bile havalar da soğuk gittiği için yine de güzelcenek bakmakta fayda var. Çünkü erkek arıların bir turu çıkmış. Erkek arı bayağı bir çoğalmış. Artık bundan sonra benim buralarda da sıkışmış büyük arılarda oğul sorunu baş gösterebilir. O yüzden bu çerçevelere de iyice bakıp sistemimizi halledeceğiz. Alt katta yani kuluçkalıkta 1, 2 ve bu çerçevede yavru olduğuna göre evet 4. yavrumuz hemen peşindeki gördüm, o da yavrulu. Bu çerçevenin alt kısımlarında herhangi bir yüksük memesi falan filan yok. Zaten arı gayet güzel. Yani bu arının kapalı yavruları aşağı yukarı 1 hafta 10 gün gibi hepsi sökülünce tahmini bunda 30 bin 40 bin nüfus varsa evet bu da yavrulu bir çerçeve. Bu nüfus diyorum bal yavru sökülünce varın gerisini siz düşünün. Ne kadar nüfusa ulaşabilecek. Bu da çok güzel yavrulu. Şöyle bakalım. Erkek arı da yani bir tur bayağı bir iyi sökülmüş aslında. Erkek arı görülüyor. Her ne kadar siz göremeseniz de kameradan. Bu çerçevemiz arka kısmı bal. Evet. Ön kısmında polen. Şuraya yavru atmış mı diye baktık. Burada da yavru yok. Ballı ve polen, bal ve polen bu çerçevemizde. Artık düzenimizi yapmak için kontrolümüz bitti. Kule sistemi geliyor. Evet. Öncelikle yavrunun bittiği yere bir tane ham veriyor. Çerçeveleri biraz düzene soktuktan sonra buna bir tane daha kuluçkalın sağ tarafına dıştan ağrı yani ballı ve polenli olan çerçevenin arasına gelecek şekilde bir çerçeve daha eklemem gerekecek. Hemen arkadan kapmam lazım. Ve aynı zamanda bunun üzerindeki mumları bir güzel temizlememiz lazım. Kule sistemi erken ilkbaharda gayet çok işe yarayan bir olay. Bunu kesinlikle yani herkese tavsiye ediyorum. Tabi bazı arkadaşlar itiraz edebilir yani arı üşür falan diye. Ama ben yıllardır böyle yapıyorum ve arının daha da üşüdüğünü görmedim. Mesela polen blokesi yaşayan arkadaşlar bu sistemi yaptığınızda kesinlikle polen blokesi yaşamayacaksınız. Tabii ki
Bu sistemi onlu arılara 6 veya 7-8 yavrusu olan arılara, arı kolonilerine yapılabilir. Güçlü arıya bir tane çerçeve ham petek vermekle dışarıdan gelen yoğun polen akımı da varsa bloke olmasını engelleyemezsiniz ve arınızın ritmini bozarsınız. Ama bu sistemin en önemli özelliklerinden bir tanesi de bolca ham petek işletmek ve aynı zamanda polen blokesine kesin çözüm. Yoğun polen gelen bölgelerde ve polen blokesi yaşayanlar mutlaka bu sistemi denemeli. Zaten deneyen arkadaşlarımızın kesinlikle vazgeçilmez bir sistemi olacağına inanıyorum. Şimdi evet, görüldüğü gibi ara yere bir tane ham petek girmiştik. Şu arka kısma da bir tane ham petek girerek bu koloninin sağ tarafına, evet, şuraya bir ham petek daha girdik ve ballı polenini iki tane ham peteğin arasında kaldı. Yani şimdiye kadar iki tane ham petek verdim. Bir tane sol tarafa straforun olduğu yere de ham petek verdim. Yani burada toplam 3 tane ham petek oldu ve kuluçkalığın 5+3 sistemi oluştu. Şimdi üst kısma gelelim. Yani balla, kata, artık ne derseniz. Evet, katta da aynı işlem işlenecek. Yalnız ballı ve polenli bu defa sol tarafta olduğu için iki tane çerçeve sol tarafa verilecek ve bir tane sağ taraftaki duvara. Yani sistem aynı sistem. Aynı alttaki gibi, sadece ne altta sağ tarafa vermiştik iki tane ham peteği. Burada üst katta sol tarafa vereceğiz. Çünkü ballı ve polenli olan burada ve böyle olması gerekiyor. Bu sistemin özelliklerinden bir tanesi de bu. Yani arı sağlı ve sollu rahatça çalışabiliyor. Yavrular da altta ve üstte olmak üzere tam ortada. Hem yavru üşümeyecek bu sayede, hem de sağ tarafta ve sol tarafta arılar petekleri rahat bir şekilde örebilecek. İki çerçeve ve kapağın altındaki bal bu arıya en azından bir hafta kadar yeter ve bu verdiğim petekleri de kabartır diye düşünüyorum. Evet, 5-3-3 sistemini bir önceki videomuzda uygulamıştık. Dilerseniz şimdi sonuç ne diye hep birlikte bakalım. Bu 6-3 sistemini uyguladıktan sonra, yani bir gün sonrası, yağmur yağdı, buz yağdı, karlar yağdı. 3 gün öncesine kadar burada hava gerçekten mevsim normallerinin dışındaydı. Mart ayı gibi Nisan ayı yaşıyoruz. Ama artık meteorolojiye baktığıma göre bundan sonra hava sıcaklıkları 23-25 derecelere yükselecek ve geceleri 6-7 dereceden aşağı düşmeyecek. Bu ilk çerçevemiz sağ taraftan ballının arasına vermiştik. Onu tamamen kabartmış. Bu da ikinci çerçevemiz. Yine yavrunun bittiği, ballı ortada kalacak bir şekilde ayarlamıştık. Bunun alt köşesini tam olarak kabartamamış olsa da çoğunluk kabarmış, neredeyse bitmiş. Bu arada ilk videoda bu çerçeveleri verirken, yani bu sistemi yaparken en azından 7 kiloya yakın bir bal vardı. Kapağın altı da bal doluydu. Neredeyse sıfırı tüketmiş gibi. Balı çok az kalmış. Bu çerçevemiz de gayet iyi. Neredeyse bitmiş. Ballıkta durumlar güzel. Yani neredeyse bitmiş gibi. Buna 2 tane daha çerçeve ilave edeceğim. Ham petek olarak. Artık straforun da işi bitti.
Sol tarafa arıyı hiç dağıtmadan bir tane ham petek girdik. Şimdi sağ tarafı halledelim. Birinci ham, ikinci ham ortada da ballıydı. Çok az bir balık almış içinde. Buraya da bir tane ham petek girdik ve kuluçkamız artık hazır. Hafiften bal gelmeye başlamış. Fakat bu yeterli değil. Bu arının acil şekilde beslenmesi gerek. Çünkü balı az kalmış. Bu sağ tarafa verilen petek bunu da kabartmış. Evet, üst katta sıcaklık biraz daha fazla diye daha da güzel kabartmış. İşte güçlü arıyla çalışmanın avantajları bunlar. Yani 3 çerçeve arıyla Mart ayını görmek, Mart sonunu görmekle 10 çerçeve veyahut da daha fazla sıkışmış bu koloni gibi bir koloniyle yaza çıkmanın avantajları asla tartışılamaz. Mart sonu 3 çerçeve çıkan arı 10'lu arıyı geçermiş falan filan, o hikayeleri bir kenara bırakmamız lazım artık. Yok öyle bir dünya. Öyle olsaydı ben bütün arılarımı 3 çerçeve yapacaktım. Aynı zamanda küçük arılan çalışmak daha çok maliyetli ve daha çok iş gücü gerektiren bir durum. Ve sonuç bal sezonu geçerken arının katı doldurması. O yüzden güçlü arılarla çalışmalıyız. Kameraya ne kadar yansıdığını bilemem ama ana arı bu peteğe çok güzel yavru atmış önüne arkalı. Şimdi bu peteğimizde bal vardı ve hala içinde biraz sulu bal. Aslında bayağı da iyi balı var. Şu yan taraftakini de açmış. Biraz da dışarıdan gelmiş kara hindiba ve ballı babalardan ne kalmışsa artık. Evet. Şimdi buraya da çerçeve vermek zorundayız. Bunu da bir yüzünü, şu alt kısmı henüz kabartılmamış. Diğer taraftan da yine alt kısmı kabartılmamış. Ortaları kabartmış. Neredeyse bitmiş. Onu yavru ve balın arasına alıyorum. Ve bu arıya daha 2 tane ham petek ilave ederek her zaman yaptığımız gibi sağlı ve sollu arının kuluçka sistemine dokunmadan devam etmek. Bu bir tane girdik, bir tane daha giriyoruz ve bu 20'de oluyor. Şimdi buna yapılması gerek olan şey, buna kesinlikle bir üst yemlik girerek bol bol beslemek. 3 litrelik bir üst yemlik 3 defa şurup verirsem, dışarıdan da geleni düşünürsek, bu arı yaklaşık 10 gün sonra yavruların sökülmesiyle dolar, petekler kabarır ve yoluna gümbür gümbür devam eder. Her zaman, her şartlarda güçlü arıyla çalışan kazançlıdır. Her zaman diğerlerinden 5 adım öndedir. Güçlü arıyla çalışmak bir ayrıcalıktır. Bir sonraki gelişim kat atmak için olacaktır ve kat atılacaktır. Evet, son kez geldiğimde arıyı besleyecektim, kapağını değiştirecektim. Ama maalesef evdeki hesap çarşıdakine uymadı. Yaklaşık 10-12 gün sonra gelebildim. Son geldiğimde fark ettim ki kovanın kuluçka kısmı acayip bir çürüme yapmış. Şimdi hem kapağını değiştirebilir hem de yeni de olmasa daha sağlam bir kovana hem aktarım yapacağız hem de katımızı atacağız. Bu yıl gerçekten de Nisan ayı bayağı bir berbat geçti.
yeşil yaprakların üzerine kar yağdı. Ağaçlarda olan çiçekler gitti, arı yararlanamadı ama kardan sonra havalar ısındı ve yerdeki çiçekler, yer bitkileri çok güzel çiçek açtı. Bu ilk çerçevemiz. Arı buraya biraz bal atmış. Bu da gayet iyi gittiğini gösteren bir işaret. İkinci çerçevemizi çektiğimizde ortada kapağlı ve kenarları köşeden köşeye yavru bir miktarda bal atabilmiş. Çerçeveleri çekerken dikkatli bir şekilde ana arıyı da bulmam lazım. Çünkü artık bu arıya ızgara atmak şart. O yüzden kızımızı mutlaka bulmam lazım. Her şeye rağmen, bütün olumsuzluklara rağmen, Nisan'da yağan kara rağmen, benim gelip arıya bakamama rağmen arı çok da iyi gitmiş, çok da güzel gitmiş. Ama mesela bu çerçevenin üst kemerlerinde hiç bal yok, sıfır. Bol bol yavru. Diğer çerçevemiz yine açık. Açık bir şekilde erkek gözleri oluşturmuş arı. Ve komple şurayı da döşemiş. Yani günlük yumurta. Gayet güzel bir şekilde arı devam ediyor. İşte bu da kule sisteminin güzelliklerinden bir tanesi. Her olumsuzluğa rağmen gayet güzel. Şimdi burada önemli olan bundan sonra ne yapacağım? Çünkü zaman erken. Bunu kaç kata veyahut da kaç tane petek daha öldürebilirim hesabını yapıp ona göre hareket etmem lazım. Bu çerçevede yine görüldüğü gibi çok güzel. Arkası kapağlı, bu ön kısmında yavru çıkışlarının yerine kraliçe arımız yine çok güzel yumurtlamış. Sadece ne kraliçenin kendisini şu ana kadar göremedim. Çektiğimiz bu çerçevede iyice bir baksak belki görürüz. Fazla aramak olmasın diyor. Çünkü ızgara olmadığı için altta da olabilir. Üstte de olabilir. Bu çerçevede de yine hem açık hem kapalı. Çok güzel bir yavru durumu var. Bunu da yerine koyalım. Hemen bir diğer yandakini göz atalım. Burada ana arı, kraliçe arı. Artık son çerçevede mi, altta mı? Kraliçeyi bulduk mu işimiz daha da kolaylaşacak. Aslında iki katlı arılara bakarken ızgara atacağın zaman evet kraliçemiz burada. Oraya yumurtlamaya devam ediyor. Bir tarafı sökülmüş, bir tarafını yine güzel bir şekilde yumurta atmış. Kraliçeyi direkt yeni değiştireceğim kovanı aldım. Bu da şimdi buradan öte benim için artık işi daha da kolaylaştırdı. Şuraya da yumurta atmış. Ne kadar gördüğünü bilmiyorum ama çok güzel bir yumurtası var burada da. Günlük yumurtası. Şu sarı petekte kapalı komple. Üstte çok az bir miktar bal. Yani bu arıya bez şart. 10 gün önce en azından bir defa verebilseydim belki daha iyi olacaktı. Şu an öğlen saat olduğu için tarlacı arı da dışarıda. Çok güzel bir çalışma var. Polen, nektar akımı da var. Kolonide işler yolunda gibi gözüküyor. Şimdi bu katı kenara çekip altta ana arının inip inmediğini bir görmek lazım. Polen de geldiğine göre polen blokesi oldu mu veyahut da ne kadar oldu? Kule sistemi ne kadar çalıştı, ne kadar çalışmadı? İşe yarıyor mu, yaramıyor mu? Bunu güzel bir şekilde ben görürken siz de tespit edin.
Ona göre hareket edersiniz. Bu sistem bende her zaman çok iyi çalışmıştır. Ben bu sistemden çok memnunum. Şimdi bunu siz kendiniz karar verin. Bir kolonisinde, iki kolonisinde veyahut da daha fazla kolonide deneyecek olan arkadaşlara şimdi bu videoların tümünü birleştirerek, yani ilk başından başlayıp sonuna kadar aşağı yukarı götüreceğim için kaç defa müdahale ettim ve ne yaptım çok açık bir şekilde ortada. O yüzden burada zannettirsem 5+3 modelini tamamen çözmüş durumdayız. Tabii her arıya 5+3 atılmaz. Biraz daha zayıf olana bundan 5+2, daha da zayıf olana, yani popülasyon olarak 5+1'i ve en son olarak da arıya direkt ızgara ataraktan, yani kuluçkalığı doldurunca ızgara işini de halletmek. Bu arada bir tane peteğimizi elimize aldık. Yani bu altta kuluçkalık. Bu tertemiz bir petek. Çok az balı var. Bunu direkt yukarı aldım. Şimdi bu peteğimize gelince çok güzel kehribar sarısı. Bu da boş. Bunu da ana arımızın yanına, yani kuluçkalığı oluşturuyoruz yeni kovanda. Eski kovandan aktarım yaparken. Şuna mesela ana arı üstten inmiş. Polenleri açmış. Bazı yerine günlük yumurta, bazı yerine de kapağlı atmış. Üste daha önceki sezondan bal alımından bozulan gözlere de güzel bir şekilde erkek basmış. Yine hemen alttaki çerçevede de kapağlı yavru. Çok güzel. Günlük de var. Yani bazı yerine günlük, bazı yerine kapağlı. Bu da demek oluyor ki ana arı erken ilkbaharda gençseydi, daha önce birçok kez dediğim gibi aşağı yukarı inmiş binmiş. Mesela burada da polenin bir tarafını açıp şöyle bloke olur gibi olmuş. Bak, onu da açmış. Oraya da atmış. Güzel gitmiş buraya kadar ana arı. Ama bu ana arı yaşlı olsaydı büyük ihtimal aşağı inmeyecekti. Tabi bir de popülasyon az olsaydı yine inmezdi, yukarıda kalırdı. Burada da yine gördüğümüz gibi hafiften polen, güzel yavru. Poleni açtığı yere yavru atmış. Kapağlısı açığı da var. Yani ana arı aşağı yukarı inmiş binmiş. İlk baştan erken ilkbaharda ızgara atmamamın sebebi de bu aslında. Şuraya yine erkekli normal işçi arı pupası ve altında günlük yumurta ve polen açabildiği yere kadar. Şimdi ben bunların hepsini alt kata indirdiğim için ana arı da orada. Ana arıya bol bol yavru yapıp bakabilmesi için polen, bal zaten geliyor, dışarıdan nektar. Beslememizi de yapacağız. Çünkü petek verip petek öldürmek zorundayım. Daha sonradan da bu kuluçkadaki bozuk, yani üst kısımları, daha önceki sağımlardan bozuk gözleri bir şekilde üste alıp alta da ham petekleri indirmem gerek. Bunu ne zaman yapacağım? Mesela üst kata, atacağım kattaki ham petekleri arı kabartınca da yapabilirim. Veyahut da ilk bala girip ilk balı aldığımda sağdığım ham petekleri değil, sağdığım petekleri, düzgün olanları kuluçkaya vererek yola devam ederim. Ve şu bozulmuş peteklere de bal depolanabilir. Yani her türlü oynanabilir burada. Elinizdeki ham peteğe bağlı veyahut da kabarmış peteğiniz var mı? Artık burada her aracı ona göre hareket etmek zorunda. Şu an benim en iyi yapabileceğim şey bu.
Çünkü elimde başka hazır petek yok. Benim şimdi bu arıyı hem bala yetiştirmem hem petek kabartmam gerek. Yani bu arıyı kısacası bala sokabilmem için benim sistemime göre hani 90 ile 100 bin arası diyorum ya sürekli. İşte burada benim 80, 90, 100 bin tane arıyı tutmam lazım. Tabi bunu tutmak için de arının kıştan güçlü çıkması lazım. Yoksa mümkünatı yok ki erken ballara kesinlikle yetişmez. Şimdi burada tarlacı hesabı yapan arkadaşlarımız da var. Onlara da saygı duyuyorum. Ama bence tarlacı hesabı yaparaktan başka kolonilerden pupa transfer ederekten bal akımı sonrası arılarının düşüş yaşamalarına sebeplerden bir tanesi. Bir de arının alt katında her zaman yavru olmalı ki kuluçka güzel çalışmalı ki arada süreklilik olsun. Yoksa ilk aldığınız baldan sonra arı kesinlikle düşüşe geçer ve neden nüfus popülasyon kaybetti diye düşünürsünüz. Aynı zamanda o yapılan kuluçka matematiğinde de bir tane hata var. Arıda yavru yoksaydı arı daha fazla bal toplar diye bir şey yok. Belki 2 kilo 3 kilo fazla toplarsın ama sonrasında arının popülasyonu düşer ve ikinci bala dalmak için zorluk çekersiniz. Artık üçüncü katı vermek için bu kolonimiz hazır. Kuluçkalık değişti, ızgara girdi. Şimdi bunun üstüne direkt 10 çerçeve ham petek gireceğim. Şimdi bazı arkadaşlarımız yine diyebilir ki niye bunu üste alıp da ortaya atmadın? O dönem için daha çok erken ve aynı zamanda bunda ne taraftan baksan 10-12 tane yavru var. Bu yavru patlayınca bu koloni kesinlikle aşağı yukarı 80-90 bini rahat tutar. Aynı zamanda yeni doğan arılar altta hiçbir arının ayağına takılmadan 3 gün işçilik döneminin gelmesini üste çıkarak bekler. Üstten matara sistemiyle şurup beslemesi de yapacağım için bu petekleri kapartmak için dışarıdan doğadan da çok iyi nektar geliyor. O yüzden ortaya falan değil de direkt üste vermemin tercih etmemin sebebi budur. Bu arı bu petekleri ne kadar zamanda kabartacak derseniz buna 2-3 defa 3 litreden şurup koyarsak dışarıdan polen bal da full geldiğine göre bir haftanın içinde hazır eder. Ve ondan sonrası bal akımına hazırdır. Kilitlerini de vidaladıktan sonra her yere götürebilir ve bal akımına girebilirsiniz. Ne bal olursa olsun hiç fark etmez. Bu güçte bir arı her balda balı çakar geçer. Böyle bir arının sezonda ne kadar bal alabileceğini tahmin edip yorum olarak bana yazabilirsiniz. Ve aynı zamanda ikinci yayınlayacağım yine baştan sona ızgaralı sistemdeki kule sistemi yani ızgaralı kule sistemi. Onda da balın ilk turda ne kadar geldiğini orada da izleyebilirsiniz. Tabii bunu ne zaman atacağım belli değil. Bu da emekliliğe çıkmış kovanım. Bunu da tamir edip yine tek çerçeve usulü içine bölme yapılacak. Benim için her malzeme çok kıymetlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın, arılarla kalın, dost kalın.